Ben Laura, 34 yaşındayım ve Noel benim için her zaman çok özel bir şeydi. 10 yıldan uzun süredir her şeyi organize eden, yemek yapan ve aileyi bir araya getiren kişi bendim. Ama bu yıl, Noel'e 3 gün kala, aile grubumuzdan bir mesaj aldım. Bu yıl Laura'nın gelmemesinin daha iyi olacağını düşünüyoruz. Beni en çok yaralayan sadece mesajın kendisi değildi. Kardeşlerimin ve hatta teyzemin like ile tepki vermesiydi. Titreyen ellerle şöyle yazdım. Mükemmel, o zaman beni bir daha asla görmeyeceksiniz. Ben anlatırken burada kal, bu noktaya nasıl geldiğimi ve bunun hayatımı neden sonsuza dek değiştirdiğini anlatacağım. Reinhard ailesinde büyümek, daha küçük yaşta hiyerarşiyi anlamak demekti. Harold ve Diane Reinhard'ın 4 çocuğunun en büyüğü olarak, mutfak tezgahına zar zor yetişebildiğim yaşlarda bile sorumluluk omuzlarıma yüklenmişti. Kardeşlerim James ve Thomas ile kız kardeşim Sarah bu yükten hep bir şekilde kaçmayı başardı. Laura halleder sözü, ben 10 yaşına bile gelmeden ailemizin mottosu olmuştu. James 7 yaşındayken annemin en sevdiği vazoyu kırdığında bana dönüp 9 yaşında bir çocuk olarak neden daha dikkatli değildin diye sordular. Sarah ödevlerinde yardıma ihtiyaç duyduğunda benim de kendi ödevlerim olmasına rağmen onu bana yönlendirirlerdi. Ve en küçükleri olan Thomas, sorumluluğun ne demek olduğunu ancak üniversitede öğrendi. Sen en büyüksün, Laura. Bu böyle, derdi babam her itiraz ettiğimde, sanki bu bir yük değil de bir onurdu. Bu düzen yetişkinliğimde de devam etti. Chicago'da etkinlik planlayıcısı oldum. İronik bir şekilde, işim de ailedeki rolümün aynısıydı. Gündüzleri şirket etkinlikleri organize ediyor, akşamları aile buluşmalarını planlıyordum. Lincoln Park'taki evim her yıl bayramların merkeziydi. Laura bunu çok iyi yapıyor, diye annem arkadaşlarına övünürdü. Özel bir şey yaratmayı biliyor. Yine de maddi yük çoğunlukla bana kalıyordu. Büyükannemizin 10 yıl önce ölümünden sonra aile Noel'ini organize etme sorumluluğu bana geçti. Oma Reinhardt, el yapımı kurabiyeler, kişiselleştirilmiş çoraplar ve meşhur hindisiyle harika kutlamalar yapardı. O öldükten sonra bu rolü üstlenmem gerektiği hiç söylenmeden kabul edildi. Bunu yapabilecek tek kişi sensin. Tıpkı büyük anne gibi, dedi annem ve kaderim çizildi. Başta bunu isteyerek yaptım. Onun anısını yaşatmak istiyordum. Başlangıçta zordu ama tatmin ediciydi. Ama yıllar geçtikçe kardeşlerimin minnettarlığı eleştiriye dönüştü. Tarifi birebir uygulasam James hindinin kuru olduğunu söylerdi. Bir şeyi değiştirsem Sarah geleneği bozduğumu iddia ederdi. Thomas ise genelde sessiz kalır ama sonrasında bu yıl bir şeyler tam değildi derdi. Geçen yıl Sarah iç pilav anneminki gibi değil dedi. Oysa tarifi aynen uygulamış ve 2 kez annemi arayıp teyit etmiştim. James, süslemeye hiç yardım etmemiş olmasına rağmen ağaçtaki süsler tamamen yanlış yerleştirilmiş dedi. Bu arada benim yüküm her yıl artıyordu. Sadece ev sahibi değil, aynı zamanda hediyeleri, dekorasyonu ve yemeği finanse eden kişiydim. Menüleri planlıyor, diyetleri ve alerjileri dikkate alıyordum. Sarah bir anda glutensiz olmuştu. James bazı baharatlara hassastı. Thomas'ın eşi vejetaryendi. Hiç şikayet etmeden hepsine uyum sağladım. Onların katkıları ise minimumdu. Sarah hazır tatlı getirirdi. James getirdiği şarabın çoğunu kendi içerdi. Thomas ise genelde eli boş gelir ve sonra toparlamaya yardım ederim derdi. Ama bunu hiç yapmazdı. Yine de ailem her tartışmada onların tarafını tutardı. 2 yıl önce Noel yemeğini herkesin bir şey getirdiği bir sistem yapmayı önerdiğimde babam sinirlendi. Biz böyle yapmayız. Sen bunda iyisin. İşleyen bir şeyi neden değiştirelim?
Ama bu artık benim için işlemiyordu. Her yıl birikimlerimi ve tatilimi feda ediyordum. Onlar ise gelip eleştirip gidiyordu. Kırılma noktası aslında geçen Şükran günü olmalıydı. 60 saatlik yoğun bir iş haftasından sonra harika bir masa hazırlamıştım. Her şey mükemmeldi. Ama ilk yorum yine geldi. Hindinin biraz kuru olmuş, dedi Sara. Patateslere biraz daha tereyağı konabilirdi, dedi James, telefondan gözünü bile kaldırmadan. Annem iç çekti. Kimse büyükanne kadar iyi pişiremez. Sonra mutfakta fısıldaştıklarını duydum. Laura her şeyi fazla karmaşık yapıyor, dedi Sara. Sanki bizi kötü göstermek istiyor. Evet, kendini şehit gibi göstermeyi seviyor, diye ekledi James. İlk kez içimde bir isyan kıpırdadı. Ama rolümden vazgeçme fikri beni korkuttu. Her şeyi yapan kişi olmazsam kim olacaktım? Bu sorulardan kaçtım ve aynı döngüye devam ettim. Ta ki bu yıl beni yüzleşmeye zorlayana kadar. Eylül ayında 7 yıldır çalıştığım Anderson Events'te büyük bir terfi aldım. Etkinlik direktörü oldum. Bu benim için büyük bir başarıydı. Ama bu aynı zamanda çok daha fazla iş ve özellikle tatil döneminde çok daha uzun çalışma saatleri demekti. Ekim ayında aile yemeğinde bunu anlattım. Güzel, canım, dedi annem ilgisizce ve hemen Thomas'a döndü. Benim konum birkaç saniyede unutuldu. Daha sonra onunla yalnız konuşmaya çalıştım. Bu yıl daha fazla yardıma ihtiyacım olacak, dedim. Yeni işim yüzünden her şeyi tek başıma yapamam. Elimi hafifçe sıvazladı. Sen bir yolunu bulursun. Her zaman buluyorsun. Somut görevler dağıtmaya çalıştığımda hemen bahaneler buldu. Vames'in işi vardı. Sara çocuklarıyla meşguldü. Thomas taşınıyordu. Kimse boş değil, Laura. Mesaj açıktı. Benim yüküm önemli değildi. Vames'i aradım. Bu yıl gerçekten yardıma ihtiyacım var, dedim. Ne yapmamı istiyorsun, diye sordu isteksizce. Mesela hediyeleri organize edebilirsin ya da dekorasyonu üstlenebilirsin. Güldü. Dekorasyondan anlamam. Bu senin işin. Öğren o zaman, dedim. Laura, büyük bir yazılım lansmanım var. Ekstra bir şey yapamam. Neden her şeyi biraz küçültmüyorsun? Kimse mükemmellik beklemiyor. Ama bu doğru değildi. Bekliyorlardı. Sadece kendilerinden bir şey çıkmadığı sürece. Sara ile konuşma daha da kötüydü. 3 çocuğunu bahane etti, oysa artık ergenlerdi. Bazılarımızın bakması gereken aileleri var, dedi iğneleyerek. Asıl darbe birkaç gün sonra geldi. Onun sosyal medya paylaşımını gördüm. Yapamayacağı şeyler için söz veren insanlardan daha kötüsü yoktur. Bir şeyi yapamayacaksan en baştan teklif etme. Sorumluluk, insanlar. Bunu okuduğum anda bunun bana yönelik olduğunu hemen anladım. Oysa bu rolü hiçbir zaman gönüllü olarak üstlenmemiştim. Her zaman bana dayatılmıştı. James ve Thomas da bu paylaşımı beğenmişti. Kasım ayının başında bir darbe daha yaşadım. Thomas'ın telefonunda bir restoran rezervasyon eşpostasını bulmasına yardım ediyordum ki bir sohbet bildirimi belirdi. Family-P. İçinde annem, babam, kardeşlerim ve Linda teyzem vardı. Mesajları okumadım ama sadece ismi bile her şeyi anlatıyordu. Bilinçli olarak bensiz bir aile grubu kurmuşlardı. Telefonu geri verirken sakin bir şekilde sordum. Family-P nedir? Yüzü kızardı. Ah, sadece Noel hediyeni planlamak için bir grup. Önemli bir şey değil. Yalan o kadar açıktı ki neredeyse gülecektim. Yıllardır kimse bana plan gerektiren bir hediye almamıştı. Geçen Noel Vames'ten bir kokulu mum,
Sarah'ın ailesinden bir hediye çeki almıştım. Thomas ise hediyen yolda demişti ama asla gelmemişti. Linda teyzem ise başlı başına ayrı bir konuydu. Annemin küçük kız kardeşi olarak arabulucu rolünü oynamayı severdi ama aynı zamanda perde arkasında huzursuzluk yaratırdı. Üçüncü boşanmasından sonra beni sürekli arayıp sorunlarını anlatmaya başlamıştı. "Sen çok iyi bir dinleyicisin, Laura," derdi sık sık. "Annen gibi değilsin, o kimseyle ilgilenmez." Gerçekten aramızda samimi bir bağ kurulduğunu sanmıştım. Taşınmasına yardım ettim, yeni evini düzenledim ve 3 hafta sonumu onun evini yaşanır hale getirmekle geçirdim. Kardeşlerim ise bir dakika bile yardım etmedi. Bu yüzden onun da o grupta olduğunu görmek beni özellikle yaraladı. Daha sonra Noel planları hakkında onu aradığımda sesi soğuktu. "Bence kendine çok fazla yükleniyorsun, canım," dedi. "Kimse senden bunları yapmanı istemedi." Bir an donup kaldım. Yıllarca tam olarak bunu yapmışlardı, benden istemiş, hatta beklemişlerdi. Ve şimdi yardım isteyince, sanki her şey benim seçimimmiş gibi davranıyorlardı. Thomas'ın Haziran'daki düğünü de bu çifte standardın başka bir örneğiydi. Etkinlik planlayıcısı olduğum için, 3 gün süren düğünü neredeyse tek başıma organize etmem doğal kabul edilmişti, üstelik ücretsiz. Programları yaptım, hizmet sağlayıcıları buldum. Masa düzenlerini tasarladım ve düğünden önceki gece hediyelik çantaları hazırladım çünkü onların planı çökmüştü. Yaptığım her şey normaldi, ta ki kendim için bir şey isteyene kadar. Düğünde Thomas teşekkür konuşması yaptı. Bugünü mümkün kılan herkese teşekkür etti. Resmi düğün planlayıcısından bahsetti ki benim yaptığım işin yarısını bile yapmamıştı. Her iki ebeveyn setinden bahsetti. Hatta üniversiteden eski bir ev arkadaşını bile andı. Benim adım hiç geçmedi. Ertesi gün anneme bunu söyledim. Bana şaşkın bir şekilde baktı. "Kardeşine yardım ettiğin için neden takdir bekliyorsun? Aile bunun içindir." Ama bu karşılıklı destek ilkesi bizim ailede tek yönlüydü ve asla benim lehime işlemiyordu. 2 yıldır birlikte olduğum erkek arkadaşım Mark bu durumu giderek daha fazla endişeyle izliyordu. Başta ailemi savunmaya çalıştı. Ama Thomas'ın düğününden sonra sabrı tükendi. "Seni kullanıyorlar, Laura," dedi açıkça. "Sen onların kişisel organizatörü, aşçısı ve duygusal destek kaynağısın ve karşılığında hiçbir şey vermiyorlar." Ben içgüdüsel olarak onları savundum. "Bu aile karmaşık." "Hayır," dedi sakin bir şekilde. "Bu karmaşık değil. Tek taraflı. Ve sen daha iyisini hak ediyorsun." Bana sınırlar koymam gerektiğini söyledi. Ama bunu yapmak söylemekten çok daha zordu. Her denemem suçlamalarla sonuçlanıyordu. Aşırı hassas olduğum, drama yarattığım söyleniyordu. Aralık başında annemle yaptığım konuşma aslında son damla olmalıydı. Onu en sevdiği restorana davet ettim. Yemek sırasında konuyu dikkatlice açtım. "Anne, aile organizasyonlarının yükü hep benim üzerimdeymiş gibi hissediyorum. Bunu severek yapıyorum ama artık her şeyi tek başıma sürdüremiyorum." Çatalını bıraktı ve iç çekti. "Laura, neden hep sorun arıyorsun? Aile yapımızdan başka kimse şikayet etmiyor." "Belki de çünkü herkes için iyi işliyor, benim dışımda," dedim sessizce. Yüzü sertleşti. "Bu çok bencilce bir bakış açısı. Aile hesap tutmak değildir." "Bu hesap tutmak değil," dedim. "Bu karşılıklılık ve saygı. Eğer değer görmediğini hissediyorsan, bunu kendi içinde çözmelisin," dedi soğukça ve konuşmayı bitirdi. Arabaya gidip ağladım. İlk kez ciddi şekilde kendimi sorguladım. Ben mi sorundum? Bencil miydim? Yoksa abartıyor muydum?
Mark beni hala arabada, gözlerim şişmiş halde buldu. Onlar asla değişmeyecek, dedim çaresizce. Belki de beklentilerimi değiştirmeliyim. Elimi tuttu. Ya da değerini bilmeyen insanlara ne kadar verdiğini değiştirmelisin. Bu sözler Noel yaklaşırken benimle kaldı. Ve ne kadar haklı olduğunu o zaman henüz bilmiyordum. Yeni işime ve artan gerginliğe rağmen yine tüm gücümle Noel hazırlıklarına daldım. Alışkanlıklar kolay değişmiyor. Ailemi hayal kırıklığına uğratma korkusu, kendimi kaybetme korkumdan daha güçlüydü. Yeni pozisyonum Aralık ayında yüzlerce kişilik 4 büyük etkinlik yönetmemi gerektiriyordu. Haftada en az 60 saat çalışıyordum. Çoğu zaman saat 21:00'den sonra eve geliyor, sonra da gece geç saatlere kadar hediyeler sipariş ediyor, menüler planlıyor ve yıllık Noel listemi güncelliyordum. Asistanım Zol sabah toplantısında beni görünce şöyle dedi. Çok bitkin görünüyorsun. Hiçbir iş sağlığından önemli değil. İyiyim, dedim otomatik olarak. Sadece işi ve tatili dengelemeye çalışıyorum. Dur tahmin edeyim, dedi. Yine tüm Noel organizasyonunu tek başına yapıyorsun. Başımı salladım. O da anlam veremeyerek başını salladı. Bir gün senin değerini anlayacaklar. Hediye alışverişi kalan son enerjimi de tüketti. Yazın Thomas'ın düğün masraflarına katkıda bulunmama rağmen herkese yine kişisel hediyeler almak istedim. Babam için haftalarca arayıp bulduğum nadir bir kitap. Annem için son 30 yılın fotoğraflarından oluşan el yapımı bir albüm. James için uzun zamandır istediği kaliteli kulaklıklar. Sara ve ailesi için kişisel Noel çorapları ve bir kayak tatili. Thomas ve eşine el yapımı bir servis seti. Karşılığında ise yine son dakika, özensiz hediyeler bekliyordum. Ya da hiç. Geçen yıl babam bana hiç alışveriş yapmadığım bir mağazadan hediye kartı vermişti. Annem ise 2 yıl önce ona verdiğim atkıyı bana geri vermişti. Ve her yıl olduğu gibi, bu yılda el yapımı süsler hazırladım. Büyükannemin başlattığı bir gelenekti bu. Her aile üyesi için kişisel Noel süsleri. Kasım ve Aralık başını her biri için özel tasarımlar yaparak geçirdim. Bu yıl küçük kar küreleri yapmıştım. Her birinin içinde o kişinin yılındaki sembolik bir an vardı. Ama Aralık ortasında haftalardır biriken stres fiziksel olarak kendini göstermeye başladı. Sürekli baş ağrıları, ciltte döküntüler, geceleri diş sıkma. Hatta birazı dişim çatladı ve acilen dişçiye gitmek zorunda kaldım. Bu kesinlikle strese bağlı, dedi doktor. Son zamanlarda aşırı baskı altında mısınız? Güldüm, sonra ciddi olduğunu fark ettim. Her zamanki tatil yoğunluğu, dedim alışkanlıkla. Asıl çöküş ise Anderson'un Büyük Noel etkinliğinin son hazırlıkları sırasında geldi. Meslektaşım Jessica ile oturma planlarına bakıyorduk. Bir anda her şey bulanıklaştı. İsimler ve masa numaraları okunamaz hale geldi. Ve sonra aniden ağlamaya başladım. Jessica beni hemen boş bir toplantı odasına götürdü ve kapıyı kapattı. Laura, ne oluyor? Seni hiç böyle görmemiştim. Hıçkırıklar arasında her şeyi anlattım. Yıllardır süren aile içi dengesizliği, bitmeyen eleştirileri, hiç takdir edilmemeyi, Family-P sohbetini ve bayramların yarattığı baskıyı. Artık dayanamıyorum, diye fısıldadım sonunda. Ama nasıl duracağımı bilmiyorum. Jessica bana şaşkınlıkla baktı. Laura, bu normal bir aile davranışı değil. Seni kullanıyorlar. Ama onlar benim ailem, dedim otomatik olarak. Aile olmak, kimseye sana çalışan gibi davranma hakkı vermez, dedi sakin bir şekilde. Benim ailem de bazen sinir bozucu olabilir ama biz birbirimize yardım ederiz. Senin anlattıkların, yıllardır her şeyi tek başına taşıdığın gibi.
İlk kez hayatıma dışarıdan baktım ve bu beni sert bir şekilde sarstı. Yıllarca hasta bir sistemi normal mi sanmıştım? Sadece yavaş yavaş geliştiği için mi? Ne yapmalıyım, diye sordum sessizce. Onlara neye ihtiyacın olduğunu açıkça söyle, dedi. Somut isteklerde bulun. Seni seviyorlarsa karşılık verirler. Aynı akşam Noel planlarını konuşmak için bir aile video görüşmesi ayarladım. Herkes rahatsız olmuş gibiydi ama isteksizce katıldılar. Noel hakkında düşündüm, diye başladım. Yeni işim nedeniyle bu yıl daha fazla yardıma ihtiyacım var. Herkesin belirli bir sorumluluk almasını istiyorum. Rahatsız edici bir sessizlik oldu. Tam olarak ne demek istiyorsun, diye sordu babam. Planımı anlattım. Ana yemek anne ve babamda olsun. James içecekler ve müzikle ilgilensin. Sara ve ailesi dekorasyon ve çocuk aktivitelerini üstlensin. Thomas ve Melissa da hediyeleşme ve toparlama işini yapsın. Bu gereksiz yere karmaşık, dedi annem soğukça. Şimdiye kadar iyi işliyordu. Sizin için belki, dedim, ama benim için değil. Tükendim. Tam zamanlı çalışıyorum ve bir yandan mükemmel bir bayram yaratmaya çalışıyorum. Kimse senden mükemmel olmanı istemedi, dedi Sara. Her detayı kontrol etmek isteyen sensin, diye ekledi James alaycı bir şekilde. Kimse yapmadığı için sorumluluğu ben aldım, dedim. Sadece biraz denge istiyorum. Abartıyorsun, dedi Thomas. Noel neşe demek, yapılacaklar listesi değil. Bunu söylemek kolay, dedim, çünkü o listede sen yoksun. Babam boğazını temizledi. Laura, bu kadar negatifsen belki bu yıl katılmasan daha iyi olur. Dram olmadan da idare ederiz. Sözleri beni tokat gibi çarptı. Yıllarca emek verdikten sonra artık desteklenmesi gereken kişi değil, ortadan kaldırılması gereken sorun olmuştum. Laura'nın bunu kastettiğini sanmıyorum, dedi Mark konuşmayı dinlerken. O sadece biraz anlayış istiyor. Bu aile meselesi, Mark, dedi annem soğukça. Dışarıdan biri için değil. Görüşme kısa süre sonra sonuçsuz ama buz gibi bir havayla sona erdi. Sonrasında kardeşlerimden bireysel mesajlar geldi. Beni bencillikle ve nankörlükle suçladılar. Son kırılma noktası, o meşhur grup mesajından bir gün önce geldi. Sara beni aradı. Noel yemeğini konuşuyordu. Bu yıl hem hindi hem de jambon yapmamı istedi çünkü oğlu Dylan artık hindi yemiyormuş. İkisini birden yapamam, dedim sakin bir şekilde. Zamanım ve fırın kapasitem yok. Alt tarafı bir yemek daha, diye ısrar etti. Sen bunu hep çok güzel yapıyorsun. Zaten birçok yemek hazırlıyorum, dedim. Dylan jambon istiyorsa sen getirebilirsin. Jambon yapmayı bilmiyorum ki, diye şikayet etti. O zaman öğren, dedim. Aynı sözleri haftalar önce Vames'e söylemiştim. Neden bu kadar zorsun? Noel bu. Aynen, dedim sakince. Benim için de Noel, sadece sizin için değil. Telefonu kapattı. Dakikalar sonra annemden mesaj geldi. Sara kırıldı. Neden Lambolu yapamıyorsun? Aile demek uzlaşma demektir. Cevap vermedim. Çok yorgundum. Her zaman uzlaşan tek kişi olduğumu bir kez daha anlatacak gücüm yoktu. Erken yattım. Belki uyku zihnimi toparlar diye düşündüm. Ertesi sabahın her şeyi değiştireceğini bilmiyordum. Gün her zamanki gibi başladı. Saat 6'da kalktım, kahve yaparken eş-postalara baktım. Duşa girmek üzereydim ki telefonum titreşti. Mesaj babamdan geliyordu, resmi aile grubundan. Açtım. Herkesle konuştuktan sonra,
bu yıl Laura'nın Noel'e gelmemesinin daha iyi olacağını düşünüyoruz. Sürekli şikayetler ve talepler gerginlik yaratıyor. Biz huzurlu bir bayram istiyoruz. Hediyeleri yılbaşından sonra değiş tokuş edebiliriz. Kahve kupası elimden düştü ve yerde paramparça oldu. Ekrana dona kalmış şekilde baktım. Tepkiler gelmeye başladı. James, katılıyorum. Sara, ben de. Sadece pozitif enerji. Thomas, muhtemelen en iyisi. Ve sonra en beklemediğim darbe. Linda teyzem yazdı. Dram olmadan daha rahat olur. Üzgünüm Laura ama bazen mesafe gerekir. Sadece annem sustu. Ama onun sessizliği en çok acıtan şeydi. Bu sessiz bir onaydı. Göğsümde fiziksel bir yanma hissettim. Nefesim daraldı. Kulaklarımda uğultu başladı. Ellerim titriyordu. 10 yıl. Binlerce dolar. Sayısız saat. Planlama, yemek, dekorasyon. Barışı korumak için sustuğum her an. Hepsi tek bir mesaj ve birkaç like ile silinmişti. Dakikalarca hareketsiz kaldım. Sonra garip bir şey oldu. İçime bir sakinlik çöktü. Daha önce hiç hissetmediğim bir netlik. Yazdım. Mükemmel. O zaman beni bir daha asla görmeyeceksiniz. Mutlu Noeller. Gönderdim. Telefonu kapattım. Gelen sessizlik hem korkutucu hem özgürleştiriciydi. Yıllardır ilk kez bir aile krizini çözmek zorunda değildim. Çünkü çözülecek bir şey kalmamıştı. Mark mutfağa geldiğinde hala orada, kırık seramikler ve dökülmüş kahvenin ortasında duruyordum. Laura, ne oldu? Yaralandın mı? Hiç konuşmadan telefonu açıp ona uzattım. Okudukça yüzü karardı. Bu bencil. Cümlesini tamamlayamadı. İfademi görünce sustu. Sonra beni sessizce kucakladı. Ve o anda her şey içimden boşaldı. Derin, sarsıcı hıçkırıklarla ağladım. Sevilmek isteyen o küçük kız için. Her şeyini veren ama karşılık alamayan kadın için. Görülmeden geçen tüm Noeller için. Seni hak etmiyorlar, diye fısıldadı Mark. Asla. Bacaklarım titreyene kadar sarıldık. Sonra beni kanepeye götürdü. Çok yavaş yavaş geçerken telefon çalmaya başladı. Ekranda annemin adı vardı. Açmak zorunda değilsin, dedi Mark. Bakmaya devam ettim ama açmadım. Sonra mesajlar geldi. Anne. Çocukça davranma Laura. Sadece biraz ara vermenin iyi olacağını düşünüyoruz. Baba. Abartmaya gerek yok. Bu sadece bir Noel, sonsuza kadar değil. Sara. Cidden mi? Bir eleştiriyi kaldıramadığın için tüm aileyi hayatından mı çıkaracaksın? Her şeyi garip bir mesafeyle okudum. Sözleri mekanik geliyordu, neredeyse kendilerinin birer karikatürü gibiydi. Ne kadar tahmin edilebilir, ne kadar boş. Yaklaşık 1 saat sonra yeni mesajlar geldi. Bu kez tamamen pratik konularla ilgiliydi. James. Hindi yine sen mi yapıyorsun yoksa sipariş mi verelim? Sara. Çocuklar için aldığın hediyeler ne olacak? Üzülürler. Thomas. Geçen yılki Noel süsleri kutusu sende, değil mi? Dekorasyon lazım. Hiç özür yoktu. Hiç empati yoktu. Sadece organizasyon, yemek, hediyeler. Yani her zaman benim yaptığım şeyler. Gerçekten seni davet etmeyip hala her şeyi hazırlayacağını düşünüyorlar, dedi Mark hayretle. Sana ne yaptıklarının farkında bile değiller.
Sadece kullanılacak bir fonksiyondum. Ve hayatımda ilk kez bu rolü oynamamaya karar verdim. Telefonumu tekrar kapattım. Patronumu arayıp kısa süreli izin istedim. 3 yıldır ilk kez. İhtiyacın olduğu kadar izin al, dedi Jessica hemen. Etkinlik kontrol altında. Mark da programını değiştirdi ve evden çalışarak benimle kaldı. Mesajdan sonraki ilk gün bir trans hali gibiydi. Yorgunluk, üzüntü ve içten içe filizlenen tuhaf bir özgürlük hissi. Mark hep yanımdaydı. Sessiz, dikkatli ama bunaltmadan. Hem alan tanıyor hem de yalnız olmadığımı hissettiriyordu. "Noel'de ne yapmak istiyorsun?" diye sordu akşam, birlikte sessizce yemek yerken. Soru beni hazırlıksız yakaladı. Hayatımda ilk kez bunu düşünüyordum. Noel hiçbir zaman benim istediğim gibi olmamıştı. Hep onların beklentilerine göre şekillenmişti. "Bilmiyorum," dedim dürüstçe. Hayatımda hiç kendi istediğim gibi bir Noel yaşamadım. Mark hafifçe gülümsedi. "O zaman belki de zamanı gelmiştir." O akşam kendimi oyalamak için bilgisayarda dolaşırken tesadüfen Wisconsin'deki küçük tatil kulübelerini gördüm. Chicago'ya yaklaşık 3 saat uzaklıkta. Bir tanesi dikkatimi hemen çekti. Göl kenarında küçük, sıcak bir kulübe. Sessiz ama tamamen izole değil. Taş bir şömine. Donmuş çam ağaçlarına bakan büyük pencereler. Hiç düşünmeden 24-26 Aralık için 3 gecelik rezervasyon yaptım. Karar hem korkutucu hem de özgürleştiriciydi. "Sanırım bu Noel'de tamamen başka bir yerde olmam gerekiyor," dedim Mark'a. "Harika görünüyor," dedi. "Ben de yakınlarda bir yer mi ayarlayayım, yoksa yalnız mı gitmek istersin?" Sorması, varsaymaması. Bu beni derinden etkiledi. "Benimle gelmeni isterim, eğer sen de kendi ailenden uzakta olmak istiyorsan." "Zaten ailem Florida'da," dedi. "Ve açıkçası ben seninle olmayı tercih ederim." Ertesi gün telefonu açtım. 40'tan fazla cevapsız arama, neredeyse 100 mesaj. Suçlamalar. Organizasyon soruları. Giderek sertleşen talepler. Çocukça davranma. "Abartıyorsun." "Cevap ver." Ama bu kez farklıydı. Sanki başkasının hayatını okuyordum. Linda teyzemin mesajı özellikle dikkat çekti. "Annen ne yapacağını bilmiyor, perişan durumda. En azından malzemeleri alıp almadığını söyle. Biz kullanabiliriz." Bu küstahlık neredeyse etkileyiciydi. Beni davet etmemişlerdi ama hala yemek, dekorasyon ve talimat bekliyorlardı. O an tamamen kopmam gerektiğini anladım. Tam telefonu kapatacaktım ki bilinmeyen bir numara aradı. Normalde açmazdım. Ama açtım. "Laura, ben Jessica. Özel telefonumdan arıyorum." "Etkinlikte bir sorun mu var?" diye sordum refleksle. "Her şey yolunda," dedi. "Ben arkadaşın olarak arıyorum." "Nasılsın?" Bu gerçek ilgi, kurduğum duvarı bir anda yıktı. "İyi değilim," dedim. "Ama idare etmeye çalışıyorum." "Anthony ile bu akşam uğrayabilir miyiz? Sadece biraz sohbet, biraz şarap." "Gerek yok," demeye başladım. "İstiyoruz," dedi. "Ama yalnız kalmak istersen de anlarız." Hiç beklenti olmadan sadece orada olmak istemeleri. Bu bir can simidi gibiydi. "Gelmeniz iyi olur," dedim. Akşam geldiler. 2 şişe şarap. En sevdiğim şarküteriden büyük bir peynir tabağı. Ve Fransız tatlıları. "Rahatlatıcı yiyecekler," dedi Jessica. "Aile dramına karşı en iyi ilaç." Oturduk. Ve her şey döküldü.
İlk kez gerçekten her şeyi anlattım. Yılların yükü, beklentiler, eleştiriler, dengesizlik, maskenin altındaki soğukluk. Jessica ve Anthony hiç bölmeden dinledi. Yüzlerinde şaşkınlık, öfke ve şefkat vardı. Sonunda Anthony sessizce dedi: "Laura, anlattığın şey normal bir aile davranışı değil. Bu duygusal istismar." İrkilerek geri çekildim. İstismar fazla ağır bir kelime. Onlar kötü insanlar değil. Sadece beni fazla normal görüyorlar. Jessica sakin bir şekilde konuştu. Birinin duygularını küçümsemek, onu dışlamak ve yine de ondan sürekli vermesini beklemek, bu normal değil. Anthony ekledi: "Bazen sağlıksız şeylere alışırız. Çünkü yavaş yavaş olur. Ama dışarıdan bakınca bu sevgi değil." Bu sözler içime işledi. İlk kez biri yaşadığım şeyin gerçekten yanlış olduğunu söyledi. Yıllarca kendimden şüphe etmiştim. Ben mi hassasım? Ben mi fazla istiyorum? Ve o an görünmez bir yük üzerimden kalktı. "Şimdi ne yapacaksın?" diye sordu Jessica. Wisconsin'deki kulübeyi anlattım. "Noel'i ilk kez beklentilerden uzak geçirmek istiyorum," dedim. "Bu tam olarak ihtiyacın olan şey," dedi Jessica. "Temiz bir başlangıç." Anthony ekledi: "Belki de onlarla daha az temasın düşündüğün kadar kötü olmadığını fark edersin." Bu düşünce hem korkutucu hem özgürleştiriciydi. Noel'e 3 gün kala valiz hazırlamaya başladım. Hayatımda ilk kez başkaları için değil, kendim için. Misafir odasında büyük bir kutuya rastladım. Ailem için aldığım tüm hediyeler. Kalbim sıkıştı. Haftalarca özenle seçtiğim hediyeler. Benim varlığımı bile önemsemeyen insanlar için. Kısa bir tereddütten sonra ani bir karar verdim. Yerel bir aile merkezini aradım. "Hediye bağışı kabul ediyor musunuz?" "Elbette," dedi görevli. Birçok aile çocuklarına hediye alamıyor. 2 saat sonra Mark'la birlikte tüm kutuyu götürdük. İsim etiketlerini değiştirmiştim. Özel bir anne için. Müziği seven bir genç için. Okumayı seven bir baba için. "Bu hediyeler çok güzel," dedi görevli duygulanarak. "Bu hediyeler ailelerimize çok büyük mutluluk getirecek." Ailemin o yıkıcı mesajından sonra ilk kez içimde gerçek bir sıcaklık hissettim. Artık hediyelerim gerçekten kıymetini bilecek insanları mutlu edecekti. Onları sıradan görenleri değil. Ertesi sabah yola çıkmamıza kısa süre kala telefonum çaldı. Arayan babamdı. Kısa bir tereddütten sonra açtım ve Mark'ın da duyması için hoparlöre aldım. "Laura, bu iş artık fazla uzadı," diye başladı, selam bile vermeden. "Annen çok üzgün. Noel yemeğinin ne olacağını bilmemiz gerekiyor." "Noel yemeği benden olmayacak," dedim sakin bir şekilde. "Sizin istediğiniz gibi ben gelmeyeceğim. Dolayısıyla yemeğim, dekorasyonum ya da organizasyonum da olmayacak." "Saçmalama şimdi," diye çıkıştı. "Biz sadece gelmemeni söyledik." Her zamanki gibi her şeyi yapmayacağın anlamına gelmiyor. Sözlerinin absürtlüğü karşısında gerçekten güldüm. "Baba, kendini duyuyor musun? Beni davet etmiyorsunuz ama hala yemek yapmamı, dekorasyon hazırlamamı ve her şeyi planlamamı bekliyorsunuz." "Daha olgun davranmanı beklerdik," dedi azarlayan bir tonla. "Aile her şeyden önce gelir, Laura." "Aynen öyle," dedim sakin bir şekilde. "Ve ilk kez ben önce geliyorum. Sonuçta ben de aileyim." "Hoşça kal, baba." Telefonu kapattım. Bu kez kesin bir kararlılıkla. Ertesi sabah, Noel arifesinde, Mark'la birlikte Chicago'dan yola çıktık.
Şehir arkamızda küçülürken, sanki sadece kilometreleri değil, yıllardır taşıdığım bir hayatı da geride bırakıyordum. Dengesiz beklentilerle dolu bir hayatı. Tek taraflı fedakarlıkları. Önümdeki yol belirsizdi ama ilk kez gerçekten gitmek istediğim yere gidiyormuş gibi hissediyordum. Kulübede uyandığım ilk sabah her şey gerçek dışı gibiydi. 10 yıldan fazla bir süredir ilk kez şafak vakti kalkmam gerekmiyordu. Ne kahvaltı hazırlamak, ne hediyeleri düzenlemek, ne de hindi pişirmek. Sadece sıcak bir yatakta uzanıp camın önünde sessizce düşen kar tanelerini izledim. Hiçbir şey yapmak zorunda değildim. Başta bu his garipti. Hatta biraz huzursuz ediciydi. Vücudum alışkanlıkla o kaotik Noel stresini bekliyordu. Ama hiçbir şey olmadı. Ve sonra hafiflik geldi. Sanki görünmez bir yük kalkmıştı. Mutlu Noeller, dedi Mark, elime sıcak bir kahve verirken. Nasıl uyudun? Aylardır olmadığı kadar iyi, dedim. Ne kadar yorgun olduğumu fark etmemişim. Gizemli bir şekilde gülümsedi. Sana küçük bir sürprizim var. Beni oturma odasına götürdü. Masanın üzerinde küçük bir Noel ağacı vardı. Çam kozalakları ve kurdelelerle süslenmişti. Yanında özenle paketlenmiş birkaç küçük hediye ve yakındaki köy fırınından alınmış taze hamur işleri duruyordu. Bunları ne zaman yaptın, diye sordum şaşkınlıkla. Sen uyurken erkenden çıktım, dedi. Aç zaten valizdeydi. Beni en çok etkileyen şey emek değil, düşüncelilikti. Mark büyük bir aile kutlamasının yerini doldurmaya çalışmamıştı. Beni mutluymuş gibi davranmaya zorlamamıştı. Sadece sakin, yumuşak bir an yaratmıştı. Hiçbir şey talep etmeyen bir an. Mükemmel, dedim gözlerim dolarak. Gerçekten teşekkür ederim. Sabahı birlikte geçirdik. Kahve içtik. Küçük hediyeleri açtık. Kar yağışını izledik. Plan yoktu. Baskı yoktu. Beklenti yoktu. Sadece huzur vardı. Öğlene doğru meraktan telefonu açtım. Anında titreşim başladı. Onlarca arama. Sesli mesajlar. Metinler. Öfke, suçlama ve yine organizasyon soruları. Ama bu kez bir mesaj dikkatimi çekti. Terra Wilson. Çocukluk arkadaşımdı. Yıllar önce Sidda'da taşınmıştı. Laura, Sarah'tan az önce olanları duydu. Seni şikayet etmek için aradı, klasik. Lütfen beni ara. Bilmen gereken şeyler var. Kulübenin verandasına çıktım ve onu aradım. Laura, şükürler olsun, dedi hemen. İyi misin? Sara öyle anlatmış ki, sanki sinir krizi geçirmişsin. Aslında düşündüğümden daha iyiyim, dedim. Sara sana tam olarak ne söyledi? Terra kuru bir kahkaha attı. Her zamanki Sara versiyonu. Sen aniden zor biri olmuşsun. Yardım etmeyi reddetmişsin ve sonra dramatik şekilde aileyle bağını kopardığını söylemişsin. Ona olanların gerçek kısa özetini anlattım. Üzgünüm ama şaşırmadım, dedi. Ne demek istiyorsun, diye sordum. Laura, ben bunu 20 yıldır görüyorum. Ailen senin iyi niyetini ve sorumluluk duygunu hep kullandı. Ve sonra hatırlattı. Mezuniyet balosuna gitmekten vazgeçmek zorunda kaldığım günü. Ailem tatildeyken kardeşlere bakmam için. Üniversitede her ikinci hafta sonu eve çağrıldığım zamanları. Anılar birer birer geri geldi. Bunu neden hiç söylemedin, dedim sessizce. Söyledim, dedi. Ama sen hep onları savundun. Bu içime dokundu. Yıllarca onların davranışlarını haklı çıkarmıştım.
Sorumluluğu üstlenmiştim, benim olmayan şeylerin bile. Sanırım içten içe hep bunun adaletsiz olduğunu biliyordum, dedim. Ama bunu kabul etmek, onların beni benim onları sevdiğim gibi sevmediğini kabul etmek demekti. Ya da seni kendi tarzlarında seviyorlar ama seni hep garanti görüyorlar, dedi Terra yumuşakça. Her iki durumda da sen daha iyisini hak ediyorsun. Konuşma bittikten sonra uzun süre verandada oturup karı izledim. Sanki hayatıma ilk kez net bir açıdan bakıyordum. Ve yıllardır görmezden geldiğim desenleri görüyordum. Öğleden sonra merak edip sosyal medyaya baktım. Kardeşlerim paylaşım yapmıştı. Sara, satın alınmış bir yemek fotoğrafı. Son dakika Noel sihri. Bazen sadelik en güzeli. James, yarım yamalak süslenmiş bir salon. Noel mükemmellik değil, birlikte olmaktır. Thomas. Bazen toksik insanlardan uzaklaşmak gerekir, hatta aile olsa bile. Her şey sahte görünüyordu. Yemek özensizdi. Dekorasyon düzensizdi. Atmosfer zorlama. Ben olmadan en basit Noel bile düzgün yürümüyordu. Ama yine de. Hiç özür yoktu. Sadece suçlama, talep ve manipülasyon. Tam o sırada bir mesaj daha geldi. Rachel, Linda teyzemin kızı. Laura, sana yapılanların çok haksız olduğunu düşünüyorum. Annem detay vermek istemedi ama grup sohbetini gördüm. Bu gerçekten acımasızdı. Sen Noel'i herkes için özel yapıyordun. Umarım iyisindir. İlk gerçek empati. Gözlerim doldu. Kısa bir teşekkür yazdım. Akşam üzeri Mark'la karlı ormanda yürüyüşe çıktık. Her yer sessizdi. Sadece ayaklarımızın karı ezme sesi vardı. Ne düşünüyorsun, diye sordu. Dönünce karar vermem gerekecek, dedim. Ailemle nasıl bir ilişki istiyorum ya da istiyor muyum? Elimi sıktı. Ne karar verirsen ver, yanındayım. O an, beyaz sessizliğin içinde, beni gerçekten anlayan biriyle birlikte. Hayatım boyunca aradığım netliği hissettim. Yıllarca sevgiyi ve takdiri hak etmeye çalışmıştım. Ama bunu veremeyen insanlardan. Kendimi tüketmiştim. Beni görmeyen insanlar için. Sanırım bu, onların beklentilerine göre yaşadığım son Noel'di, dedim. Peki bir sonraki Noel nasıl olacak, diye sordu Mark. Gülümsedim. Gerçek bir heyecanla, ilk kez. Bilmiyorum. Ama bu kez ben karar vereceğim. Kulübeye doğru attığım her adımda hafifliyordum. Sanki yıllardır üzerime yapışmış tüm o beklentiler ve yükler. Katman katman üzerimden dökülüyordu. Önümdeki yol belirsizdi ama bana aitti. Yılbaşından sonra Chicago'ya geri döndüğümüzde, sanki aynı dünyaya ama farklı bir insan olarak dönmüş gibiydim. Şehir aynıydı, evim değişmemişti. Ama ben bu mekanlarda artık yeni bir farkındalıkla hareket ediyordum. Her şey farklı hissediyordu, çünkü ben farklıydım. Yeni tutumumun ilk sınavı, telefonumu tekrar sürekli açık hale getirdiğimde geldi. Mesaj seli eziciydi. Yüzlerce SMS, onlarca sesli mesaj, sayısız e-posta. Öfke, suçlamalar, gözyaşları ve aralarda şu tür pratik sorular. İyi masa örtüsünü nereye koydun? Yeğenin ağladı çünkü ondan hediye alamadı. Baban senin yüzünden yüksek tansiyon oldu. Annen sakinleştirici almak zorunda kaldı. Şimdi mutlu musun? Bunları okurken kendimi bir tiyatro izliyormuş gibi hissettim. Aynı roller, aynı cümleler, aynı manipülasyonlar. İlk kez hepsini net bir şekilde gördüm.
Uzun uzun düşündükten sonra sadece tek bir mesaj yazmaya karar verdim. Herkese ortak bir e-posta. Kendimi net ifade etmek istiyordum ama bitmek bilmeyen tartışmalara girmeden. Son haftalarda ailemiz ve benim bu ailedeki rolüm hakkında çok düşündüm. Yıllarca sizler için özel anlar yaratmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Çoğu zaman zamanım, param ve sağlığım pahasına. Daha dengeli bir şey istediğimde ise reddedildim ve hatta yıllardır organize ettiğim kutlamadan dışlandım. Bu acı vericiydi ama aynı zamanda göz açıcıydı. Artık görüyorum ki ilişkimiz dengesizdi. Ben sürekli verdim, karşılığında çok az şey aldım. Bu sağlıklı değil. Bundan sonra net sınırlar koyacağım. Artık aile etkinliklerinin tek planlayıcısı ve yükünü taşıyan kişi olmayacağım. Ya eşit bir birey olarak katılırım ya da hiç katılmam. Yeni bir başlangıcı açığım ama bu ancak geçmişin dürüstçe kabul edilmesi, gerçek özürler ve daha saygılı ilişkilerle mümkün. Sizi seviyorum. Ama kendimi de yeterince sevmek zorundayım. Beni küçülten bir muameleyi kabul etmeyi bırakacak kadar. Gelen cevaplar her şeyi daha da netleştirdi. Babam beni bencil olmakla suçladı. Annem uzun bir mesajla kendini savundu ve beni fazla hassas olmakla itham etti. James doğrudan cevap vermek yerine sosyal medyada toksik insanlar hakkında bir şey paylaştı. Sara hatalarımın bir listesini gönderdi. Thomas ise özür dilersen buradayız dedi. Sadece kuzenim Rachel samimi bir mesaj yazdı. Bence çok cesursun. Seni görüyorum. Bu kez incinmek yerine kendimi doğrulanmış hissettim. Mark'ın önerisiyle bir terapiste gitmeye başladım. İlk görüşmede terapistim şunu söyledi. Bu klasik bir aile sistemi. Size erken yaşta bakıcı rolü verilmiş. Bu rolden çıkmaya çalışmanız sistemi tehdit ediyor. Zamanla şunu anladım. Hep başkalarını memnun etmeye çalışmışım. Kendi ihtiyaçlarımı ikinci plana atmışım. İyileşmek, illa tamamen kopmak demek değildi. Ama sınır koymak ve o sınırları korumak demekti. Zamanla bazı şeyler değişti. Bazıları sınırlarıma saygı duymaya başladı, bazıları ise hala direniyordu. Şükran günü yaklaşınca yine organizasyonu bana bırakmak istediler. Ben nazik ama net bir şekilde reddettim ve restoranda buluşmayı önerdim. Sonuçta bazıları geldi, bazıları gelmedi. Ama bu kez kontrol bendeydi. Bir sonraki Noel'de Mark'la birlikte arkadaşlarımız için bir kutlama düzenledik. Herkes katkıda bulundu, kimse yükü tek başına taşımıyordu. Her şey hafif ve samimiydi. O akşam balkonda dururken şunu fark ettim. İlk kez kendime ait hissettim. Mark bana şöyle dedi. Ailen harika birini kaybetti. Ve ben anladım. Yıllarca sevgiyi hak etmeye çalışmışım. Ama gerçek sevgi kazanılması gereken bir şey değildir. Artık biliyordum. Aile demek zorunluluk değil. Borç değil. Kusursuz bayramlar değil. Aile demek. Saygı, sınırlar ve karşılıklı sevgi. İçeri girerken Mark'a gülümsedim. Hadi içeri girelim. Aile bizi bekliyor. Ve gerçekten öyleydi. Benim gerçek ailem.